Beni başka bir şey için istiyor olmalılar. Benim dışımda bir şey için, ben olmayan bir şey için. Bu cümle, 100 yıldan daha uzun bir süre önce yazılmış bir romandan. Ama bugün kişisel markasını parlatmaya çalışan herhangi bir içerik üreticisinin veya sosyal medyada alkış arayan herhangi birimizin hissettiği o derin boşluğu da anlatıyor. Jack London, Ian Martin Eden'ı, zirveye çıkma hayali kuran herkes için adeta bir uyarı ateşi. Kitap, azim ve kendini eğitme yoluyla en dipten en tepeye tırmanan bir adamın hikayesi gibi görünür. Ama aldanmayın, bu bir başarı öyküsü değil, bir çöküşün anatomisidir. Martin Eden bize şunu gösterir. Ait olmadığınız bir dünyaya girmek için kendinizi baştan yarattığınızda, ulaştığınız yerin aslında boş bir sahneden ibaret olduğunu görebilirsiniz. Başarı sandığınız şey, sadece sizin toplumun zihnindeki bir yansımanızdır. Sizi siz yapan her şey ise yolda dökülüp gitmiştir. Kitabın kalbindeki acı paradoks tam da budur. İnsanlar size değil, sizin hakkınızda yaratılan imaja, yani aslında var olmayan birine aşık olur. Bu hikaye, Jack London için çok kişisel. Tıpkı Martin gibi, o da işçi sınıfından geliyordu, kendini kitaplarla eğitmişti ve bir yazar olarak inanılmaz bir başarı yakalamıştı. Ama bu başarı, London'a huzur getirmedi, o da ait olduğu sınıftan koptu ama ulaştığı yeni sınıfa da asla tam olarak ait olamadı. Martin Eden, London Ian, kendi içindeki çatışmaların, şüphelerin ve en sonunda kapıldığı o derin hayal kırıklığının romanıdır. Bu yüzden bu kadar gerçektir, bu kadar can yakar. Peki, Martin'in bu devasa çabası yani kendini baştan yaratma projesi gerçekten işe yarıyor mu? Martin, üst sınıftan Ruth'a aşık olduğunda, aralarındaki temel engelin cehalet ve kabalık olduğuna inanır. Çözüm basittir, o da onlar gibi olacak, bir burjuva entelektüeline dönüşecektir. Bu yüzden kendini adeta bir bilgi makinesine dönüştürür. Geceleri uyumaz, en zorlu metinleri söker, dil bilgisini mükemmelleştirir, Fiske ve Herbert Spencer gibi filozofların dünyasında kaybolur. Ve entelektüel olarak kısa sürede o çevredeki herkesi, Ruth da dahil, fersah fersah geçer. Onların yüzeysel sohbetleri, dogmatik ve sığ fikirleri karşısında sıkılır, hatta onlara acır. Ama ne olur, hiçbir şey değişmez. Çünkü sınıf farkı sadece bilgiyle kapanan bir şey değildir. Bu, tavırlarda, değer yargılarında, hayata bakışta yatan derin bir uçurumdur. Martin ne kadar bilgili olursa olsun, Morse ailesi için o hala, kaba saba bir denizcidir. Onlar Martin'in potansiyelini değil, sadece yontulması gereken ham bir malzemeyi görürler. Kitabın en acımasız yanlarından biri de budur. Martin, burjuvazinin entelektüel kibrini, onların silahıyla yani bilgiyle yener ama yine de onların gözünde asla onlardan biri olamaz. Girdiği her ortamda omuzlarının genişliğinden, mobilyaları devirecek olmasından endişe eden o yabancı olarak kalır. Kendini eğitme projesi onu aslında daha da yalnızlaştırır. Ne geldiği yere aittir artık ne de ulaştığı yere. Peki ya aşk? Martin'i ateşleyen bu büyük güç, onu kurtarabilir miydi? Martin'in Ruth'a olan aşkı, gerçek bir insana duyulan bir aşk değildir. Bir ideale, bir simgeye duyulan bir aşktır. Ruth onun için, saflığın, kültürün, ulaşılmaz güzelliğin ta kendisidir. Ona, solgun altın bir çiçek, bir ruh, bir tanrıça der. Bu yüceltme, Martin'e kendini geliştirme gücü verir. Ama aynı zamanda onu kör eder. Ruth'un aslında kendi sınıfının ön yargılarıyla dolu, entelektüel olarak ondan daha sığ, korkuları olan sıradan bir kadın olduğunu göremez. Ruth'un aşkı ise daha da sorunludur. Martin'in o vahşi gücünden, hayvani canlılığından hem etkilenir hem de korkar. Onu sevdiğini söyler ama aslında sevdiği kendi istediği kalıba sokabileceği bir Martin'dir. Onun yazarlığını ciddiye almaz, bir heves olarak görür, ona sürekli düzgün bir iş bulmasını salık verir. Yani Martin'i farklı kılan, Ruth'u ona çeken o özgün ve isyankar ruhu yok etmeye çalışır. Aşkları, karşılıklı bir yanlış anlama üzerine kuruludur. Bu yüzden Martin, en sonunda Ruth ona kendini tamamen sunduğunda bile bir şey hissedemez. Hissettiği tek şey boşluktur. Çünkü aşık olduğu ideal kadın ölmüştür ve karşısında duran gerçek kadını aslında asla sevmemiştir. Aşk, bir kurtuluş değil, trajedisinin en büyük parçası olmuştur. Peki, bu kadar güçlü, bu kadar iradeli bir birey, neden en tepeye ulaştığı anda paramparça oluyor? Martin, Nietzsche'nin ve Spencer, iğne ateşli bir takipçisidir. Bireyciliğe, güçlü olanın zaferine ve zayıf olanın elenmesi gerektiğine tüm kalbiyle inanır. Sosyalistleri köle ahlakına sahip zayıflar olarak görür ve onlarla girdiği tartışmada bu fikirlerini acımasızca savunur.
Kendisini tek başına irade gücüyle dünyayı fethedebilecek bir üst insan adayı olarak konumlandırır. Ve bir bakıma bunu başarır da. Çamaşırhanelerde vücudunu ve ruhunu ezen bir işçiyken, kimseden yardım almadan, inanılmaz bir disiplinle kendini eğitir ve ülkenin en ünlü yazarı olur. Ama bu zafer, onun en büyük yenilgisine dönüşür. Çünkü bu yolda her türlü insani bağı koparır. Kendi sınıfından, ailesinden, eski arkadaşlarından uzaklaşır. Ulaştığı yeni sınıf onu asla kabul etmez. Aşkı bir yanılsama çıkar. Geriye sadece kendisi kalır. Ama tek başına birey anlamsızdır. Martin, şöhretin zirvesindeyken aslında yapayalnızdır. Onu o olduğu için seven kimse kalmamıştır. Herkes onu şöhreti, parası, yani romanın başında dediği gibi, kendisinin dışındaki bir şey için istemektedir. İşte Jack London, I.N., asıl eleştirisi buradadır. Kendisi de bir sosyalist olan London, radikal bireyciliğin insanı nasıl bir hiçliğe, anlamsızlığa ve en sonunda ölüme sürüklediğini gösterir. Martin'in trajedisi, bireyin toplumdan, köklerinden ve insani bağlardan koptuğunda var olamayacağının kanıtıdır. Okyanusun ortasında, tek başına yüzmeye çalışan bir adam gibidir. Ne kadar güçlü olursa olsun, eninde sonunda yorulup boğulmaya mahkumdur. Martin neden ölmeyi reddediyor? Çünkü Martin'in trajedisi, 100 yıl sonra, bizim trajedimize dönüştü. Bugün, hustle culture dediğimiz o durdurak bilmeyen başarı koşuşturması, Martin'in kendini uykusuz bırakarak, sağlığını hiçe sayarak çalışmasından farksız. Sosyal medyada kişisel marka inşa etme çabamız, Martin'in burjuvaziye kendini kabul ettirme çabasının dijital bir versiyonu, beğeniler, takipçiler, alkışlar. Tıpkı Martin'in sonunda fark ettiği gibi, bunların hepsi bizim dışımızdaki bir şeye yönelik, bize değil, yarattığımız imaja. Kitap, başarının mutlulukla eş anlamlı olduğu yanılgısını yüzümüze tokat gibi çarpıyor. Martin her şeyi elde ediyor, şöhret, para, hatta uğruna her şeyi yaptığı kadın bile kapısına geliyor. Ama o, her zamankinden daha mutsuz, daha boş. Çünkü bu yolda ruhunu kaybetmiş. Romanın en vurucu anlarından birinde, şöhretin zirvesindeyken, onu eskiden aşağılayan, evine almayan insanlar ona yemek ısmarlamak için sıraya girdiğinde, Martin kendi kendine şunu sorar. Bu eserlerimi ben açken, paçavralar içindeyken de yazmıştım. O zaman neden beni doyurmadınız? Bu soru, bugün hala geçerli. Değerimiz, kim olduğumuzda mı, yoksa ne kadar başarılı göründüğümüzde mi yatıyor? Martin neden bize, zirveye tırmanırken feda ettiklerimiz, zirvede bulduklarımızdan daha değerliyse, o zaferin hiçbir anlamı olmadığını acı bir şekilde hatırlatıyor. Martin neden sadece bir yazarın değil, bir fikrin, yani her şeyin üstesinden tek başına gelebileceğine inanan o modern bireyin trajedisini anlatır. Bizi kendi başarı takıntılarımızla, sınıf kaygılarımızla ve aşkı ne kadar yanlış anladığımızla yüzleştirir. Ve bize, insanın en büyük savaşını kendini kabul ettirmeye çalıştığı dünyaya karşı değil, o dünyanın içinde kendini kaybederken, kendi ruhuna karşı verdiğini hatırlatır. Bu hikaye, alkışların en sağır edici olduğu anda en yalnız kalabileceğimizi gösteren bir ağıttır ve işte bu yüzden ölmeyi reddediyor.